Bazı sırlar yalnızca eski kitapların sayfalarında saklanmaz. Bazıları, yüzyıllar boyunca çöl kumlarının altında sessizce bekler. Onları koruyan şey ise taş kapılar ya da gizli tüneller değildir. Asıl koruyucu, insanların korkusudur. Bugün anlatacağım hikaye, adı tarihten silinmiş bir firavunun ve onu bulmaya çalışan insanların hikayesidir. Eğer anlatılanlar doğruysa, insanlık tarihinin en büyük gizemi hiçbir zaman kaybolmadı. Yalnızca bulunmayı bekledi. Londra'da yağmurlu bir Ekim sabahıydı. Profesör Adrian Whitmore, çalışma odasında eski Mısır'a ait papirüsleri inceliyordu. 46 yaşındaki İngiliz arkeolog, hayatını antik uygarlıkların bilinmeyen yönlerini araştırmaya adamıştı. Katıldığı kazılar sayesinde dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir bilim insanı olmuştu. Meslek hayatı boyunca onlarca efsaneyi araştırmış. Sonunda hepsinin ardında mantıklı açıklamalar bulmuştu. Bu yüzden lanetlere, kehanetlere ve doğaüstü hikayelere hiçbir zaman inanmamıştı. Masasının üzerindeki notları düzenlediği sırada kapısı çaldı. Kapıyı açtığında koridorda kimseyi göremedi. Ancak kapının önünde koyu renkli ahşaptan yapılmış küçük bir sandık duruyordu. Sandığın üzerinde ne gönderenin adı vardı ne de herhangi bir adres. Kapağın üzerine eski harflerle yalnızca tek bir cümle kazınmıştı. Gerçek, hala kumların altında nefes alıyor. Adrian sandığı içeri aldı. Ahşabın işçiliği oldukça eski görünüyordu. Böyle bir kutunun modern yöntemlerle yapılmış olması neredeyse imkansızdı. Sandığın kapağını dikkatlice kaldırdı. İçeride sararmış bir papirüs, bronzdan yapılmış eski bir anahtar ve siyah taştan oyulmuş küçük bir firavun heykeli vardı. Heykelin gözlerinde kullanılan yeşil taşlar loş ışıkta hafifçe parlıyordu. Adrian heykeli eline aldığında taşın beklediğinden çok daha soğuk olduğunu fark etti. Odanın sıcaklığına rağmen sanki yıllardır buz gibi bir yerde saklanmış gibiydi. Heykeli yerine bıraktı ve dikkatini papirüse çevirdi. Papirüsü yavaşça açtı. İlk satırları okur okumaz yüzündeki ifade değişti. Metinde bugüne kadar hiçbir tarih kitabında karşılaşmadığı bir isim yazıyordu. Menkara. Adrian bu ismi tekrar okudu. Antik Mısır'ın bütün hanedanlarını ezbere biliyordu. Binlerce yazıt incelemiş, sayısız mezar araştırmıştı. Buna rağmen Menkara adında bir firavuna ait tek bir kayıt bile görmemişti. Böyle bir hükümdarın yaşamış olması, mevcut tarih bilgilerinin tamamen yanlış olduğu anlamına gelirdi. Tam o sırada telefonu çaldı. Arayan kişi, Fransa'nın önde gelen arkeologlarından Doktor Camille Laurent'i. Adrian telefonu açar açmaz karşı taraftan heyecanlı bir ses yükseldi. Camille, Luxor yakınlarında yürütülen kazılarda olağanüstü bir keşif yaptıklarını söyledi. İlk başta Adrian bunun yeni bulunan sıradan bir mezar olduğunu düşündü. Ancak Camille birkaç saniye sustuktan sonra, mezarın girişindeki kartuşta daha önce hiçbir yerde görülmeyen bir firavun adının yazılı olduğunu söyledi. "Adı ne?" diye sordu Adrian. Camille derin bir nefes aldı. Menkara. O an Adrian'ın elindeki papirüs neredeyse yere düşecekti. Birkaç saniye boyunca konuşamadı. Masasının üzerindeki yazıyla telefondan duyduğu isim birebir aynıydı. Böyle bir tesadüfün yaşanması neredeyse imkansızdı. Eğer Camille doğru söylüyorsa, elindeki papirüs sahte değildi. Üstelik birileri, bu keşif yapılmadan önce ona ulaşmasını özellikle sağlamıştı. Ertesi sabah Londra'dan Kahire'ye giden ilk uçağa bindi. Saatler sonra uçak Mısır semalarına girdiğinde pencereden görünen uçsuz bucaksız çöl, Adrian'ın içinde garip bir his uyandırdı. Kariyeri boyunca defalarca Mısır'a gelmişti. Ancak bu kez her şey farklı görünüyordu. Sanki görünmeyen bir güç onu yıllardır beklediği bir gerçeğe doğru çağırıyordu. Bunun yalnızca yeni bir kazı olmadığını hissediyordu. Belki de insanlık tarihinin en büyük sırrı, artık gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyordu. Luxor'a ulaştığında güneş batmak üzereydi. Ufuk çizgisini turuncu ve kızıl tonlar kaplamış. Nil Nehri'nin suları son ışıkları sessizce yansıtmaya başlamıştı. Havalimanının çıkışında onu bekleyen Doktor Camille Laurent, uzun yıllardır birlikte çalıştığı güvenilir meslektaşlarından biriydi. 40 yaşındaki Fransız arkeolog, özellikle eski mezar mimarisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Yüzündeki heyecan, telefonda duyduğundan çok daha belirgindi. Adrian'ın elini sıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden, "Burada gördüklerin bugüne kadar bildiğimiz her şeyi değiştirebilir," dedi. Arazi aracı, Luxor'un batısındaki çöl yollarında ilerlerken Camille,
Kazının ayrıntılarını anlatmaya başladı. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan rutin jeoradar taramalarında, kumların yaklaşık 30 metre altında büyük bir boşluk tespit edilmişti. İlk başta bunun sıradan bir mezar odası olduğu düşünülmüştü. Ancak kazılar ilerledikçe ortaya çıkan mimari yapı, bilinen hiçbir firavun mezarına benzemiyordu. En şaşırtıcı ayrıntı ise giriş kapısındaki kartuştu. Eski Mısır uzmanlarının hiçbiri, üzerinde yazan ismi daha önce görmemişti. Kazı alanına ulaştıklarında hava tamamen kararmıştı. Buna rağmen projektörler sayesinde çalışmalar aralıksız devam ediyordu. Çölün gündüz kavurucu olan sıcağı yerini serin bir geceye bırakmış. Hafif rüzgar kum tepelerinin arasında ince çizgiler oluşturmuştu. Alanın çevresi güvenlik bariyerleriyle kapatılmış. Giriş noktalarına silahlı görevliler yerleştirilmişti. Adrian daha önce birçok önemli kazıya katılmıştı. Ancak bu kadar sıkı güvenlik önlemini yalnızca uluslararası öneme sahip keşiflerde görmüştü. Ertesi sabah gün doğmadan kazı alanına indiler. Dar taş merdivenler onları yavaş yavaş yerin derinliklerine götürüyordu. Yaklaşık 30 metre aşağı indiklerinde koridor genişlemeye başladı. Duvarlar baştan sona hiyerogliflerle kaplıydı. Ancak burada alışılmış zafer sahneleri ya da tanrılara sunulan adaklar yoktu. Kabartmalarda insanlar korku içinde gökyüzüne bakıyor. Rahipler diz çökmüş halde ellerini yüzlerine kapatıyordu. Daha da ilginci, bütün bu sahnelerin merkezinde aynı kişi yer alıyordu. Başında firavun tacı bulunan bu adamın yüzü ise bilerek kazınmıştı. Koridorun sonunda siyah granitten yapılmış devasa bir kapı yükseliyordu. Kapının yüzeyinde tek bir kartuş bulunuyordu ve içinde yalnızca bir isim yazılıydı. Menkara. Adrian cebinden bronz anahtarı çıkardı. Sandığın içinden çıkan anahtarın şekliyle kapının ortasındaki oyuk kusursuz biçimde örtüşüyordu. Etrafta bulunan araştırmacılar nefeslerini tutmuştu. Böyle bir anahtarın, henüz keşfedilmemiş bir mezarın kilidine tam olarak uyması açıklanabilecek bir durum değildi. Adrian anahtarı yavaşça yerine yerleştirdi. İlk anda hiçbir şey olmadı. Ardından yerin derinliklerinden ağır bir gürültü yükseldi. Taş mekanizmanın çalıştığını gösteren boğuk ses, koridor boyunca yankılanmaya başladı. Yüzyıllardır hiç hareket etmemiş dişliler ağır ağır dönüyor, granit kapı iki yana doğru açılıyordu. İçeriden çıkan soğuk hava, çölün sıcak atmosferiyle öylesine büyük bir tezat oluşturuyordu ki araştırmacıların çoğu istemsizce ürperdi. Kapının ardında, bugüne kadar hiç bozulmadan kalmış devasa bir salon uzanıyordu. Tavan, lacivert taşlarla kaplanmış ve altın yıldız motifleriyle süslenmişti. Kalın sütunların yüzeyine işlenen kabartmalar hala ilk günkü parlaklığını koruyordu. Zeminde tek bir ayak izi bile yoktu. Bu durum, mezarın daha önce hiçbir yağmacı tarafından açılmadığını gösteriyordu. Salonun tam ortasında ise siyah granitten yapılmış büyük bir lahit bulunuyordu. Araştırma ekibi dikkatlice lahdin çevresine yaklaştı. Kapağın üzerinde yalnızca tek satırlık bir yazı vardı. Adrian diz çökerek hiyeroglifleri incelemeye başladı. Çeviriyi tamamladığında yüzündeki ifade değişti. Yazıda yalnızca 3 kelime bulunuyordu: "Onu uyandırmayın." Genç araştırmacılardan Ethan Brooks gülümseyerek bunun eski mezarlarda sıkça görülen lanet yazılarından biri olduğunu söyledi. Ancak ne Adrian ne de Camille aynı fikirdeydi. Çünkü bu yazının üslubu, daha önce karşılaştıkları hiçbir mezar metnine benzemiyordu. Lahdin kapağı vinç sistemiyle yavaşça kaldırıldı. Taş kapağın açılmasıyla birlikte içeriden yoğun bir reçine kokusu yükseldi. Herkes nefesini tutmuştu. Ancak lahdin içi tamamen boştu. Ne bir mumya ne de tek bir kemik parçası vardı. Ortada yalnızca siyah obsidyenden yapılmış uzun bir kutu duruyordu. Kutunun kapağına altın harflerle işlenmiş kısa bir cümle ise salondaki sessizliği daha da derinleştirdi. "Gerçek mezar burada değildir." Adrian, kutunun üzerinde yazan cümleyi birkaç kez sessizce okudu. Kariyeri boyunca sayısız mezar açmış, farklı uygarlıklara ait yüzlerce yazıt incelemişti. Ancak ilk kez bir mezar, ziyaretçilerine açıkça yanlış yerde olduklarını söylüyordu. Bu, sıradan bir uyarı değildi. Belli ki burayı inşa edenler, gerçek mezarı gizlemek için yıllar süren büyük bir plan hazırlamışlardı. Camille dikkatlice obsidyen kutuya yaklaştı. Eldivenlerini düzelttikten sonra kapağı yavaşça kaldırdı. İçeriden eski reçine ve sedir ağacını andıran yoğun bir koku yükseldi. Kutunun içinde altın yapraklara sarılmış ince bir papirüs.
Koyu mavi taştan yapılmış küçük bir pusula ve üzerinde bilinmeyen semboller bulunan yuvarlak bir madalyon vardı. Eşyaların hiçbiri zamanın etkisiyle zarar görmemişti. Sanki yalnızca birkaç gün önce buraya bırakılmış gibiydiler. Adrian önce pusulayı eline aldı. İbre birkaç saniye boyunca hızla döndü. Ardından kuzeyi göstermek yerine salonun batı duvarına yöneldi. Araştırmacılar bunun manyetik bir sapma olabileceğini düşündüler. Fakat pusula farklı kişilerin eline geçtiğinde de aynı yönü göstermeye devam ediyordu. Daha da ilginci, batı duvarının arkasında herhangi bir oda ya da tünel bulunmadığı daha önce yapılan taramalarla doğrulanmıştı. Papirüs dikkatlice açıldığında salondaki herkes Adrian'ın çevresinde toplandı. İlk satırlar oldukça netti. Metni yazan kişi kendisini Firavun'un resmi katibi olarak tanıtıyordu. Yazının devamında ise şu cümle yer alıyordu. Eğer bu satırları okuyorsanız, Menkara'nın ilk mezarına ulaşmayı başardınız. Ancak bilin ki onun gerçek istirahat yeri burası değildir. Burada gördüğünüz her şey, sizi asıl mezardan uzaklaştırmak için hazırlanmıştır. Bu satırlar okunduktan sonra salonda derin bir sessizlik oluştu. Papirüs ilerledikçe anlatılanlar daha da ilginç hale geliyordu. Katip, Menkara'nın hükümdarlığının ilk yıllarında halk tarafından sevilen adil bir yönetici olduğunu yazıyordu. Nil kıyısında yeni şehirler kurdurmuş. Tapınakları onartmış ve ülkeyi uzun yıllar süren kuraklıktan kurtarmıştı. Ancak her şey, Batı çölünde keşfedilen gizli bir mağaranın ardından değişmişti. Menkara, yalnızca en güvendiği muhafızlarını yanına alarak mağaranın derinliklerine inmiş ve tam 7 gün boyunca ortadan kaybolmuştu. 8. gün saraya döndüğünde yanında kimse yoktu. Muhafızların hiçbirine bir daha ulaşılamamıştı. Saray görevlileri, Firavun'un yüzündeki ifadenin bile değiştiğini söylüyordu. Eskiden halkının arasında dolaşan hükümdar, artık günlerini tek başına geçiriyor. Geceleri ise sarayın en yüksek terasına çıkarak saatlerce gökyüzünü izliyordu. Rahipler onun tanrılarla konuştuğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak kısa süre sonra, bu düşünce yerini korkuya bıraktı. Papirüsün son kısmında yer alan birkaç satır, Adrian'ın dikkatini diğerlerinden daha fazla çekti. Katip, Menkara'nın dönüşünden birkaç ay sonra bütün tapınakların baş rahiplerini gizli bir toplantıya çağırdığını yazıyordu. Toplantının ardından hiçbir başrahip bir daha görülmemişti. Olayın ardından ülkenin dört bir yanındaki taş ustalarına yeni bir emir verilmişti. Firavun'un adını taşıyan bütün yazıtlar kazınacak. Heykelleri parçalanacak ve onun varlığını hatırlatacak her kayıt yok edilecekti. Adrian tam papirüsün devamını okumaya hazırlanırken metnin alt kısmının eksik olduğunu fark etti. Sayfanın yaklaşık 1/3 kesilmişti. İlk bakışta zamanın yıpratıcı etkisi gibi görünüyordu. Ancak Kamil kağıdın liflerini dikkatle incelediğinde farklı bir sonuca ulaştı. Kenarlar doğal şekilde parçalanmamıştı. Birisi, 100 yıllar önce bu kısmı bilinçli olarak kesip almıştı. Demek ki asıl sır, kayıp sayfada saklanıyordu. Tam o sırada telsizden aceleyle yapılan bir anons duyuldu. Güvenlik sorumlusu Richard Jole, bütün ekibi derhal mezarın girişine çağırıyordu. Sesindeki telaş, alışılmışın dışındaydı. Adrian ve Camille hızla koridora yönelerek yüzeye çıktılar. Girişte toplanan görevlilerin yüzündeki endişe, onları bekleyen olayın sıradan olmadığını açıkça gösteriyordu. Richard, kumların üzerine eğilmiş halde yerdeki izleri işaret etti. İlk bakışta sıradan ayak izleri gibi görünüyordu. Ancak birkaç saniye sonra herkes aynı ayrıntıyı fark etti. İzler yalnızca mezara doğru gidiyordu. Geri dönen tek bir ayak izi bile yoktu. Adrian çömelerek kumların üzerindeki izleri dikkatle incelemeye başladı. Ayakkabı tabanındaki desenler oldukça belirgindi. Bunlar antik çağdan kalma izler olamazdı. Modern yürüyüş botlarına ait oldukları açıktı. Daha da ilginci, izlerin derinliği kumun sertleşme durumuna göre en fazla birkaç saat önce oluştuğunu gösteriyordu. Yani birisi, ekipten habersiz olarak gece boyunca kazı alanına girmişti. Richard Jole, çevrede görev yapan güvenlik personelini tek tek sorguladığını söyledi. Hiçbiri gece boyunca olağan dışı bir hareket görmemişti. Güvenlik kameraları da herhangi bir görüntü kaydetmemişti. Kameraların kayıtları tam gece yarısından sonra yaklaşık 20 dakika boyunca kesilmişti. Teknik ekip önce bunun elektrik kaynaklı bir arıza olduğunu düşündü. Ancak yapılan incelemelerde sistemde hiçbir sorun bulunamamıştı. Sanki kameralar yalnızca o süre boyunca bilinçli olarak devre dışı bırakılmıştı.
Ethan Brooks, ayak izlerini takip etmeye başladı. İzler doğrudan mezarın girişine kadar geliyor, ardından taş merdivenlerde kayboluyordu. İçeride ise taş zeminden dolayı devamlarını görmek mümkün değildi. Herkes aynı soruyu düşünüyordu. Eğer biri gerçekten mezara girdiyse, dışarı nasıl çıkmıştı? Geriye ait tek bir iz bile bulunmuyordu. Bu durum mantıklı açıklanabilecek gibi değildi. Adrian yeniden mezarın içine inmeye karar verdi. Belki de ilk inceleme sırasında gözlerinden kaçan bir ayrıntı vardı. Araştırma ekibi el fenerlerini alarak büyük salona döndü. Her şey bıraktıkları gibiydi. Lahit açıktı. Obsidyen kutu yerindeydi. Papirüs ve diğer eserler koruma masasına taşınmıştı. Ancak Adrian salona adımını atar atmaz bir şeylerin değiştiğini hissetti. Gözleri istemsizce batı duvarına yöneldi. Pusulanın sürekli işaret ettiği duvar, sanki ilk gördüğünden daha koyu görünüyordu. Duvara yaklaştığında taşların birleşim yerlerinde ince kum tanelerinin döküldüğünü fark etti. Elini yüzeye koyduğunda içeriden hafif bir titreşim hissetti. Hemen ekibi çağırdı. Jeoradar cihazı yeniden çalıştırıldı. Bu kez ekranda daha önce görülmeyen zayıf bir boşluk belirdi. Boşluk oldukça dardı ve ilk taramada doğal kaya oluşumu sanılarak dikkate alınmamıştı. Ancak şimdi cihaz aynı noktayı tekrar işaret ediyordu. Duvarın arkasında gizli bir geçit olabileceği ihtimali giderek güçleniyordu. İşçiler taş blokları dikkatlice incelemeye başladılar. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sütunlardan birinin arkasında, diğerlerinden farklı görünen küçük bir kabartma bulundu. Kabartmada kanatlarını açmış bir şahin figürü yer alıyordu. Adrian sembole hafifçe bastırdığında önce hiçbir şey olmadı. Ardından derinlerden gelen boğuk bir ses bütün salonu doldurdu. Batı duvarının ortasında bulunan taş bloklardan biri yavaşça geriye doğru çekildi. Açılan boşluk yalnızca tek kişinin geçebileceği kadar dardı. İçeriden yükselen hava, ana mezar odasından bile daha soğuktu. Fenerlerin ışığı dar tünelin sonuna ulaşamıyordu. Taş basamaklar karanlığın içine doğru inmeye devam ediyordu. Adrian, Camille ve Richard birbirlerine baktılar. Hiçbiri konuşmadı. Çünkü artık bunun sıradan bir mezar olmadığını herkes kabul etmişti. Belli ki Menkara'nın gerçek sırrı, şimdiye kadar kimsenin fark etmediği bu gizli geçidin ardında saklanıyordu. Adrian el fenerini sıkıca kavradı ve ilk basamağa adım attı. Arkasından Camille, sonra Richard ve Ethan ilerledi. Tünel beklediklerinden çok daha uzundu. Duvarlarda hiçbir yazı bulunmuyordu. Sadece düzgün kesilmiş siyah taşlar vardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca sessizce yürüdüler. Sonunda koridor genişlemeye başladı ve karşılarına yuvarlak biçimli büyük bir oda çıktı. Odanın tam ortasında, siyah taştan yapılmış tek bir sütun yükseliyordu. Sütunun üzerinde tozla kaplı bronz bir levha duruyordu. Adrian eldiveniyle üzerindeki ince kum tabakasını temizledi. Levhada yalnızca tek bir cümle yazıyordu. Buradan sonra giren herkes, yalnızca gerçeği değil, kendi kaderini de bulacaktır. Adrian levhanın üzerindeki yazıyı birkaç kez okudu. Kelimeler son derece netti ve taşın yüzeyine büyük bir özenle işlenmişti. Yıllar boyunca birçok uyarı yazısıyla karşılaşmıştı. Ancak bu cümlede farklı bir anlam vardı. Sanki burayı inşa edenler, içeri girecek insanların yalnızca fiziksel bir tehlike yıl değil, geçmişin gizlediği gerçeklerle de yüzleşeceğini biliyordu. Yuvarlak odanın duvarları dikkatlice incelendiğinde, birbirine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 taş sütun ortaya çıktı. Her sütunun üzerinde farklı semboller bulunuyordu. Güneş, ay, yıldız, yılan, şahin, terazi, lotus ve göz figürleri. Camille bu sembollerin alışılmış Mısır hiyerogliflerinden farklı işlendiğini fark etti. Çizgiler çok daha eski bir yazı sistemini andırıyordu. Sanki Mısırlılar bu işaretleri başka bir uygarlıktan öğrenmişti. Odanın ortasındaki sütunun tabanında küçük bir oyuk vardı. Adrian cebindeki bronz anahtarı çıkarıp dikkatlice yuvaya yerleştirdi. Anahtar tam yerine oturdu. Birkaç saniye hiçbir şey olmadı. Ardından odanın dört bir yanından derin bir mekanik ses yükseldi. 8 sütun aynı anda yavaşça dönmeye başladı. Taşların birbirine sürtünmesiyle oluşan yankı, dar tüneller boyunca ilerleyerek uzaklara kadar ulaştı. Sütunlar hareket etmeyi bıraktığında karşı duvarda ince bir çatlak oluştu. Çatlak giderek genişledi ve dev taş blok ağır ağır yana kaydı. Arkasında, aşağı doğru inen geniş bir merdiven ortaya çıktı.
Ancak bu kez karşılarına çıkan yapı sıradan bir mezar koridoruna benzemiyordu. Basamakların iki yanında siyah bazalttan yapılmış heykeller diziliyordu. İlginç olan, heykellerin yüzlerinin bilinçli olarak parçalanmış olmasıydı. Kim oldukları anlaşılamasın diye bütün ayrıntılar yok edilmişti. Merdivenlerden aşağı indikçe hava daha da serinlemeye başladı. Yaklaşık 100 basamak sonra tünel sona erdi. Ekip, devasa bir yeraltı salonunun girişinde durdu. El fenerlerinin ışığı bile salonun sonuna ulaşmıyordu. Tavan onlarca metre yükseklikteydi ve taş sütunlar karanlığın içinde kayboluyordu. Zeminin tam ortasında ise dar bir su kanalı uzanıyordu. Suyun hala akıyor olması herkesi şaşkına çevirdi. Binlerce yıl önce inşa edilmiş bir yapının içinde hala çalışan bir su sistemi bulunması inanılmazdı. Richard diz çöküp sudan küçük bir örnek aldı. Laboratuvar cihazıyla yaptığı ilk ölçümde suyun şaşırtıcı derecede temiz olduğu ortaya çıktı. Yer altındaki doğal kaynaklardan beslendiği anlaşılıyordu. Adrian çevresine bakarken salonun duvarlarında uzanan büyük kabartmaları fark etti. Bu kez sahnelerde savaş ya da törenler değil, gökyüzünü inceleyen insanlar vardı. Dev taş halkalar, yıldız haritaları ve bilinmeyen geometrik şekiller dikkat çekiyordu. Camille kabartmalardan birini temizledikten sonra sessizce Adrian'ı çağırdı. Taşın üzerine işlenmiş büyük bir harita görünmeye başlamıştı. İlk bakışta Nil Nehri'ni gösterdiği düşünülüyordu. Ancak dikkatli incelendiğinde bunun gökyüzünün bir haritası olduğu anlaşıldı. Takım yıldızlar öyle bir doğrulukla çizilmişti ki modern astronomi yazılımları olmadan bunu yapmak neredeyse imkansız görünüyordu. Adrian'ın aklına çalışma odasında gördüğü papirüs geldi. Belki de Menkara'nın sırrı, mezarlardan çok yıldızlarla ilgiliydi. Salonun en uzak köşesinde yükselen taş kapı diğerlerinden farklıydı. Üzerinde hiçbir hiyeroglif bulunmuyordu. Sadece daire biçiminde oyulmuş tek bir sembol vardı. Sembolün tam ortasında ise güneşi andıran altın bir disk yer alıyordu. Adrian cebinden obsidyen kutudan çıkan madalyonu çıkardı. Şekli kapıdaki boşlukla neredeyse aynıydı. Madalyonu yerine yerleştirdiğinde taş kapının içinden hafif bir titreşim yayıldı. Ardından ağır kapı sessizce açıldı. Kapının ardında bekledikleri gibi bir mezar odası yoktu. Göz alabildiğine uzanan dev bir yeraltı şehri vardı. Taş evler, sütunlu meydanlar, geniş caddeler ve yüksek kuleler. Binlerce yıldır karanlığın içinde bozulmadan kalmıştı. Ekipten hiç kimse birkaç saniye boyunca konuşamadı. Bu büyüklükte bir yerleşimin tarih boyunca fark edilmemiş olması inanılır gibi değildi. Daha da ilginci, mimari tarz hiçbir Mısır şehrine benzemiyordu. Adrian derin bir nefes aldı. Artık yalnızca kayıp bir firavunun mezarını değil, İnsanlık tarihinin bilinmeyen bir uygarlığını keşfetmiş olabileceklerini düşünüyordu. Ancak bu sessiz şehrin içinde onları neyin beklediğini henüz bilmiyorlardı. Şehrin taş sokaklarına doğru ilk adımlarını attıklarında, karanlığın içinden gelen hafif bir ses hepsini oldukları yerde durdurdu. Sanki çok uzaktan gelen yavaş ayak sesleri. Bu şehir binlerce yıldır terk edilmiş olmalıydı. Ama görünüşe göre, içeride hala yalnız değillerdi. Hiç kimse konuşmadı. Dar sokakların arasından gelen ayak sesleri birkaç saniye boyunca duyuldu. Ardından aniden kesildi. Adrian el fenerini sesin geldiği yöne çevirdi. Işık, taş sütunların ve yıkılmamış evlerin arasında dolaştı, ancak hiçbir hareket göremedi. Buna rağmen ekipteki herkes aynı hissi paylaşıyordu. Bu şehir bomboş görünüyordu ama sanki görünmeyen gözler onları izliyordu. Richard sessizce telsizini kontrol etti. Sinyal tamamen kesilmişti. Yeryüzüyle bağlantıları yoktu. GPS cihazları çalışmıyor, pusulalar ise sürekli farklı yönleri gösteriyordu. Camille, bunun sıradan bir manyetik bozulma olmadığını söyledi. Çünkü her cihaz birkaç saniyede bir farklı sonuç veriyordu. Adrian, daha önce hiçbir kazıda böyle bir durumla karşılaşmamıştı. Bu yer, bildikleri bütün ölçüm sistemlerini etkiliyordu. Şehrin ana caddesi boyunca ilerledikçe yapıların ayrıntıları daha belirgin hale geldi. Evlerin kapıları olağanüstü bir işçilikle oyulmuştu. Pencereler dar ve yüksekti. Bazı duvarlarda ise altın kaplama parçaları hala parlamaya devam ediyordu. İlginç olan, şehirde tek bir yağma izi bulunmamasıydı. Ne kırılmış kapılar vardı ne de aceleyle terk edilmiş bir yerleşimin izleri. Her şey düzenliydi. Sanki insanlar bir sabah evlerinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Ana meydanın ortasına geldiklerinde dev bir taş küreyle karşılaştılar.
Kürenin çapı yaklaşık 4 metreydi ve yüzeyi binlerce ince çizgiyle kaplıydı. Adrian el fenerini yaklaştırınca bunun rastgele işlenmiş desenler olmadığını fark etti. Çizgiler birleşerek yıldız haritalarını oluşturuyordu. Camille dizüstü bilgisayarındaki astronomi yazılımını açtı ve kabartmaları karşılaştırmaya başladı. Birkaç dakika sonra yüzü bembeyaz kesildi. "Bu mümkün değil," diye fısıldadı. Adrian hemen yanına geldi. "Ne buldun?" Camille ekrana baktıktan sonra yavaşça konuştu. "Bu harita günümüz gökyüzünü göstermiyor." "O zaman neyi gösteriyor?" "Yaklaşık 12.000 yıl önceki gökyüzünü." Bu sözler meydandaki sessizliği daha da ağırlaştırdı. Eğer hesaplama doğruysa, bu şehir eski Mısır'dan binlerce yıl daha eskiydi. Oysa tarih kitaplarına göre o dönemde böyle gelişmiş bir uygarlığın varlığına dair hiçbir kanıt bulunmuyordu. Tam o sırada Ethan, meydanın kuzey tarafındaki büyük yapıyı işaret etti. Diğer binalardan çok daha yüksek olan bu yapı, siyah taşlardan inşa edilmişti. Girişindeki sütunların üzerinde hiçbir süsleme yoktu. Kapısı yarı açıktı ve içerisi tamamen karanlıktı. Adrian bunun şehrin merkezi ya da yönetim binası olabileceğini düşündü. Ekip dikkatli adımlarla binaya yaklaştı. İçeri girdiklerinde karşılarına uzun bir salon çıktı. Salonun iki yanında onlarca taş heykel sıralanmıştı. Ancak bu kez heykellerin yüzleri parçalanmamıştı. Hepsi aynı kişiyi tasvir ediyordu. Başında firavun tacı bulunan bir adam. Adrian heykellerden birinin kaidesindeki yazıyı temizlediğinde derin bir sessizlik oluştu. Taşın üzerine yalnızca tek bir isim kazınmıştı. Menkara. Demek ki bu şehirde yaşayanlar onu yalnızca bir hükümdar olarak değil, çok daha önemli biri olarak görüyordu. Salonun sonunda yükselen büyük taht ise bu düşünceyi daha da güçlendiriyordu. Taht tamamen siyah obsidyenden yapılmıştı. Arkasında ise güneşi çevreleyen yıldızlardan oluşan dev bir kabartma bulunuyordu. Adrian tam tahta yaklaşacağı sırada yerde garip bir iz fark etti. İnce bir toz tabakasının üzerinde yeni oluşmuş ayak izleri vardı. İzler salona giriyor, tahtın arkasındaki karanlık geçide doğru devam ediyordu. Tozun bozulma şekline bakılırsa bunlar çok yeniydi. Ekipten hiç kimse o tarafa gitmemişti. Bu da tek bir anlama geliyordu. Onlardan önce, ya da belki de onlarla birlikte, bu şehirde dolaşan başka biri daha vardı. Adrian el fenerini ayak izlerinin üzerine tuttu. İzler son derece belirgindi. Kum değil, ince taş tozunun üzerinde oluşmuşlardı. Bu yüzden bozulmadan kalmışlardı. Her adım birbirine eşit mesafedeydi. Yürüyen kişi ne koşmuş ne de telaşlanmıştı. Sakin bir şekilde tahtın arkasındaki karanlık geçide doğru ilerlemişti. Daha da ilginci, izlerin büyüklüğü modern bir yürüyüş botuna aitti. Bu, onların dışındaki birinin yakın zamanda burada bulunduğunu gösteriyordu. Richard hemen silahını çıkardı. Arkeolojik kazılarda silah taşımak alışılmış bir durum değildi. Ancak bu keşif, uluslararası güvenlik protokolü kapsamında yürütüldüğü için güvenlik ekibi silahlıydı. Salonun içini dikkatle taradı. Hiçbir hareket görünmüyordu. Yine de taş duvarlar arasında yankılanan hafif nefes sesleri, ortamı daha da gergin hale getiriyordu. Tahtın arkasındaki geçit oldukça dardı. Duvarlar siyah bazalttan yapılmıştı ve önceki koridorların aksine burada hiçbir süsleme bulunmuyordu. Yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra geçit genişledi ve karşılarına dairesel bir oda çıktı. Odanın tam ortasında taş bir masa duruyordu. Masanın üzerinde ise kalın bir toz tabakasına rağmen sağlam kalmış büyük bir tomar bulunuyordu. Papirüs değil, ince işlenmiş hayvan derisinden yapılmış eski bir el yazmasıydı. Adrian belgeyi büyük bir dikkatle açtı. Yazılar ilk bakışta Mısır hiyerogliflerine benziyordu. Ancak bazı semboller tamamen farklıydı. Camille birkaç satırı çözmeyi başardıktan sonra gözleri büyüdü. Metin bir tarih kaydıydı. İlk cümlede şu ifadeler yer alıyordu: Nil kıyısındaki halk bizi tanrılar sanıyordu. Oysa biz yalnızca bilgiyi koruyan son muhafızlardık. Bu cümle, şimdiye kadar ulaştıkları bütün bilgileri sarsacak kadar güçlüydü. Eğer yazılanlar doğruysa, Menkara bu yeraltı şehrini kurmamıştı. Burası ondan çok daha önce vardı. Firavun yalnızca bu unutulmuş uygarlığın izlerine ulaşmıştı. Belki de dönüşünden sonra değişmesinin nedeni de buydu. Gördüğü şey, hayatı boyunca öğrendiği her şeyi altüst etmişti. Belgenin ilerleyen satırlarında daha da dikkat çekici bilgiler bulunuyordu. Yeraltı şehrinde yaşayan topluluk, gökyüzünü inceleyen bilginlerden oluşuyordu.
Yıldızların hareketlerini yüzlerce yıl boyunca kaydetmişler, büyük taş gözlemevleri inşa etmişlerdi. Bir gün yaklaşan büyük bir felaketi önceden hesaplamışlardı. Bunun üzerine şehirlerini yerin altına taşıyarak bilgilerini korumaya karar vermişlerdi. Amaçları sonsuza kadar saklanmak değil, doğru zamanı beklemekti. Adrian sayfaları çevirmeye devam ederken son bölümün bilinçli olarak yırtıldığını fark etti. Bu, o gün ikinci kez karşılaştıkları eksik belgeydi. Kim olduğu bilinmeyen biri, en önemli bilgilerin bulunduğu sayfaları yüzyıllar önce alıp götürmüştü. Masanın üzerinde kalan son satır ise yarım kalmıştı, Menkara'ya emanet edilen anahtar. Cümle burada sona eriyordu. Tam o anda odanın dışından taş sürtünmesini andıran güçlü bir ses yükseldi. Ekip aynı anda dönüp kapıya baktı. Geldikleri koridorun girişinde karanlık bir silüet birkaç saniye boyunca hareketsiz durdu. Kim olduğunu seçmek mümkün değildi. El fenerlerinin ışığı üzerine çevrilir çevrilmez figür sessizce geri çekildi ve karanlığın içinde kayboldu. Richard hiç düşünmeden peşinden koştu. Adrian ve Camille de arkasından ilerledi. Dar koridor birkaç kez sağa ve sola kıvrılıyordu. Koşu sesleri taş duvarlarda yankılanıyordu. Fakat koridorun sonuna ulaştıklarında kimseyi göremediler. Önlerinde yalnızca iki farklı tünel uzanıyordu. Ve ikisinin zemininde de aynı ayak izleri devam ediyordu. Adrian iki tünelin girişinde durarak zemindeki izleri dikkatle inceledi. İlk bakışta ayak izleri iki farklı yöne gidiyormuş gibi görünüyordu. Ancak el fenerini yere biraz daha yaklaştırınca önemli bir ayrıntıyı fark etti. Sağ taraftaki izler çok daha belirgindi. Sol taraftakiler ise sanki bilinçli olarak oluşturulmuş gibiydi. Taş tozu aynı derinlikte ezilmemiş, yalnızca yüzeysel olarak bozulmuştu. Birisi onları yanlış yöne yönlendirmek istemişti. Sağ taraftan gitti, dedi Adrian. Richard şaşkınlıkla ona baktı. Bunu nasıl anladın? Gerçek ayak izi yürüyen insanın ağırlığını taşır. Diğeri ise sadece iz bırakmak için yapılmış. Camille başını salladı. O halde bizi hala izliyor olabilir. Ekip sağ taraftaki tünele girdi. Koridor giderek daralıyor, tavan alçalıyordu. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra tünel aniden genişledi ve küçük bir odaya açıldı. Odanın ortasında eski bir kamp lambası duruyordu. Adrian lambayı eline aldığında metal gövdesinin hala ılık olduğunu hissetti. Bu imkansız, diye fısıldadı Richard. Lamba kısa süre önce kullanılmış. Bu keşif, gizemin boyutunu tamamen değiştirmişti. Demek ki yeraltı şehrinde yalnızca eski uygarlığın izleri değil, modern çağdan birileri de bulunuyordu. Üstelik bu kişiler burada günlerdir, belki de haftalardır dolaşıyordu. Odanın köşesinde metal bir su matarası, boş konserve kutuları ve katlanmış bir uyku tulumu vardı. Hepsi günümüz malzemeleriydi. Adrian, mataranın üzerindeki etiketi inceledi. Üretim tarihi yalnızca 2 yıl öncesini gösteriyordu. Burada yaşayan kişi ya da kişiler oldukça yakın bir zamanda bu kampı kurmuştu. Camille taş zeminde duran eski bir defteri fark etti. Defter nemden zarar görmüştü ama son sayfalar okunabilecek durumdaydı. Kapağında tek bir isim yazıyordu. Doktor Nathan Codwell. Adrian bu ismi duyunca kaşlarını çattı. Nathan Codwell. Camille hemen sordu. Onu tanıyor musun? Evet. Kendisi de arkeolog. Yaklaşık 3 yıl önce Batı Çölü'nde kayboldu. Nathan Codwell'ın kayboluşu uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Resmi kayıtlara göre tek başına yürüttüğü araştırma sırasında iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Günlerce süren aramalara rağmen ne kendisine ne de kampına ulaşılabilmişti. Çoğu kişi onun çölde hayatını kaybettiğini düşünüyordu. Adrian defteri dikkatlice açtı. İlk sayfalarda koordinatlar, haritalar ve kazı notları vardı. Ancak son bölümlerde yazılar giderek düzensizleşiyordu. Sanki yazan kişinin psikolojisi her geçen gün bozulmuştu. Bu şehir boş değil. İlk gece onları yalnızca gölgelerin arasında gördüm. Beni izliyorlar ama yaklaştığımda kayboluyorlar. Menkara'nın mezarı sandığımız yer aslında yalnızca bir kapı. Adrian sayfaları çevirmeye devam etti. Son sayfaya geldiğinde yazılar neredeyse okunamayacak kadar titrek hale gelmişti. Eğer bir gün buraya başka biri gelirse, sakın, taht odasının altındaki kapıyı açmayın. Cümle burada yarıda kesiliyordu. Sayfanın alt kısmında ise kurumuş koyu kahverengi lekeler vardı. Richard sessizce etrafına baktı. Nathan burada mı öldü? Kimse cevap veremedi. Çünkü odada ne bir iskelet,
ne de ona ait başka bir iz vardı. Sanki defteri bıraktıktan sonra, bir anda ortadan kaybolmuştu. Adrian'ın kararıyla ekip sağ taraftaki tünele ilerlemeye başladı. Koridor giderek daralıyor. Tavandaki taş bloklar ise binlerce yılın ağırlığını hala taşıyormuş gibi sessizce yükseliyordu. Yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra tünel küçük, kare biçimli bir odaya açıldı. Odanın ilk bakışta boş olduğu düşünülse de Adrian'ın el feneri taş zeminde duran metal bir nesneye takıldı. Eğilip nesneyi eline aldığında bunun modern bir kamp lambası olduğunu fark etti. Lambanın gövdesi hala hafif sıcaktı. Kim kullanmış olursa olsun, buradan çok kısa bir süre önce ayrılmıştı. Odanın diğer köşelerinde ise boş konserve kutuları, katlanmış bir uyku tulumu ve yarısı dolu bir su matarası duruyordu. Binlerce yıllık bir yeraltı şehrinin ortasında modern bir kamp alanı görmek, herkesin kafasını daha da karıştırmıştı. Camille duvarın dibinde duran eski bir deri defteri fark etti. Üzerindeki tozu dikkatlice temizlediğinde kapağında tek bir isim yazdığı ortaya çıktı: Doktor Nathan Caldwell. Adrian bu ismi görür görmez derin bir nefes aldı. Nathan Caldwell, 3 yıl önce Batı Çölü'nde yaptığı tek kişilik bir araştırma sırasında kaybolan Amerikalı arkeologdu. Günlerce süren arama çalışmalarına rağmen kendisine ait hiçbir iz bulunamamış. Sonunda öldüğü kabul edilmişti. Oysa şimdi, onun defteri yer altındaki bu gizemli şehirde duruyordu. Bu tek başına bile resmi kayıtların yanlış olduğunu kanıtlamaya yetiyordu. Defterin ilk sayfalarında haritalar, ölçümler ve kazı notları vardı. Ancak sayfalar ilerledikçe yazılar düzensizleşiyor. Cümleler giderek daha kısa ve telaşlı hale geliyordu. Nathan, ilk günlerde şehrin tamamen terk edilmiş olduğunu düşündüğünü yazmıştı. Fakat 3. geceden itibaren sürekli gölgeler gördüğünü, koridorlarda ayak sesleri duyduğunu ve biri tarafından izlendiğine emin olduğunu anlatıyordu. Bir notunda ise özellikle dikkat çeken bir cümle vardı: "Bu şehir boş değil. Burada yaşayanlar kendilerini göstermiyor." Adrian satırları okurken istemeden etrafına bakındı. Birkaç dakika önce duydukları ayak sesleri artık çok daha anlamlı görünüyordu. Defterin son sayfalarına gelindiğinde Nathan'ın yazıları neredeyse okunamayacak hale gelmişti. Son kaydında, Menkara'nın gerçek mezarının hiçbir zaman Firavun'un gömüldüğü yer olmadığını, asıl amacın çok daha farklı olduğunu yazıyordu. Ardından şu cümle geliyordu: "Taht odasının altındaki kapıyı açmayın. Eğer bu satırları okuyorsanız, büyük ihtimalle benim yaptığım hatayı yapmak üzeresiniz." Ne yazık ki cümlenin devamı yoktu. Sayfanın alt kısmı yırtılmıştı. Daha önce buldukları papirüslerde olduğu gibi burada da en önemli bölüm bilinçli şekilde ortadan kaldırılmıştı. Richard odanın duvarlarını incelemeye başladı. Tam çıkmaya hazırlanırlarken taş bloklardan birinin üzerinde ince çizgiler fark etti. Adrian yaklaşıp el fenerini tuttuğunda bunun doğal bir çatlak olmadığını anladı. Duvarın kenarlarında neredeyse görünmeyecek kadar ustalıkla gizlenmiş bir kapı vardı. Nathan'ın notlarında söz ettiği yer büyük ihtimalle burasıydı. Kapının tam ortasında ise daha önce birkaç kez karşılarına çıkan güneş biçimli sembol bulunuyordu. Ancak bu kez sembolün merkezinde küçük, kristale benzeyen şeffaf bir taş yer alıyordu. Camille sembolü dikkatle incelerken, Adrian cebindeki obsidyen madalyonu çıkardı. Şekil yine kusursuz biçimde birbirini tamamlıyordu. Madalyon yerine oturur oturmaz duvarın içinden derin bir uğultu yükseldi. Taş bloklar ağır ağır geriye çekilmeye başladı ve dar bir geçit ortaya çıktı. Geçidin içinden gelen hava diğer bölümlere göre daha sıcaktı. Bu ayrıntı dikkat çekiciydi. Yerin bu kadar altında sıcak hava olması, içeride farklı bir yapı ya da doğal bir enerji kaynağı bulunduğunu düşündürüyordu. Ekip temkinli adımlarla geçitten ilerledi. Yaklaşık 50 metre sonra önlerine yuvarlak biçimli devasa bir salon çıktı. Salonun tam ortasında, siyah taştan yapılmış büyük bir platform yükseliyordu. Platformun üzerinde ise altından yapılmış bir lahit vardı. Lahit, şimdiye kadar gördükleri hiçbir Mısır eserine benzemiyordu. Üzerinde firavun resimleri yerine yıldız kümeleri, daireler ve anlamı bilinmeyen geometrik desenler işlenmişti. Adrian yavaşça lahdin yanına yaklaştı. Tam kapağın üzerindeki yazıları incelemek için eğildiği sırada, salonun diğer ucundan boğuk bir ses duyuldu. Bu kez duydukları şey ayak sesi değildi. Çok yavaş alınan bir nefesti. Ve bu ses, karanlığın içindeki başka bir canlıdan geliyordu.
Adrian ve diğerleri aynı anda sesin geldiği yöne döndü. El fenerlerinin ışıkları salonun karanlık köşelerini tarıyor. Ancak nefes sesinin kaynağını bulamıyordu. Birkaç saniye sonra ses yeniden duyuldu. Bu kez daha yakından gelmişti. Richard refleks olarak silahını kaldırdı, ancak Adrian elini uzatarak onu durdurdu. Dar ve kapalı bir alanda ateş etmek, hem taş yapıyı hem de ekibi tehlikeye atabilirdi. Salonda yeniden derin bir sessizlik oluştu. O kadar sessizdi ki herkes birbirinin nefes alışını duyabiliyordu. Tam o sırada karanlığın içinden yaşlı bir adam yavaş adımlarla ortaya çıktı. Uzun, beyaz sakalları göğsüne kadar uzanıyordu. Üzerindeki kıyafetler yıllardır aynı yerde giyiliyormuş gibi yıpranmıştı. Ancak gözleri son derece canlıydı. Elinde eski bir fener taşıyor, yüzünde ne korku ne de şaşkınlık okunuyordu. Sanki onları bekliyormuş gibi sakin bir ifadeyle durdu. Adrian birkaç saniye konuşamadı. Çünkü karşısındaki adamın burada hayatta kalmış olması akıl alır gibi değildi. Yaşlı adam ağır bir İngilizceyle konuşmaya başladı. Sonunda birileri yolu buldu, dedi. Sesi yorgundu ama kararlıydı. Adrian dikkatle yaklaşıp kim olduğunu sordu. Adam hafifçe gülümsedi ve yıllardır unutulmuş bir ismi söyledi. Ben Nathan Codwell. Bu sözler salonda adeta yankılandı. Camille istemsizce geri çekildi. Birkaç dakika önce defterini okudukları. Resmi kayıtlara göre yıllar önce kaybolmuş kabul edilen arkeolog. Şimdi karşılarında canlı duruyordu. Nathan, onları platformun kenarındaki taş basamaklara oturmaya davet etti. Ardından derin bir nefes alarak yıllardır kimseye anlatamadığı hikayeyi anlatmaya başladı. Buraya ilk geldiğinde tek amacının Menkara'nın mezarını bulmak olduğunu söyledi. Fakat ilerledikçe, bütün araştırmasının yanlış bir varsayıma dayandığını anlamıştı. Menkara hiçbir zaman bu şehri inşa etmemişti. O da tıpkı kendileri gibi bu yeraltı uygarlığını keşfetmişti. Ancak gördükleri onu öylesine etkilemişti ki, geri döndüğünde bu bilginin yanlış ellere geçmesini engellemek için kendi adını bile tarihten sildirmeyi göze almıştı. Adrian dikkatle dinliyordu. Nathan'ın anlattıklarına göre bu şehir, binlerce yıl boyunca bilgiyi korumak için kurulmuş gizli bir merkezdi. Burada yaşayan insanlar savaşçı ya da hükümdar değildi. Onlar gökyüzünü inceleyen bilginler, mühendisler ve katiplerdi. Yeryüzünde büyük uygarlıklar yükselmeden çok önce yıldızların hareketlerini kaydediyor. Doğayı gözlemliyor ve öğrendiklerini taş arşivlerde saklıyorlardı. Daha sonra yaşanan büyük felaketler nedeniyle şehir yerin altında gizlenmiş. Girişleri ise kasıtlı olarak unutulmuştu. Nathan konuşmasını sürdürürken elini altın lahdin üzerine koydu. Hepiniz bunun Menkara'nın mezarı olduğunu sanıyorsunuz, dedi. Ama bu lahitte hiçbir zaman bir insan yatmadı. Adrian şaşkınlıkla kapağa baktı. Nathan, platformun yan tarafındaki küçük taş düğmeye bastığında lahit sessizce açıldı. İçeride ne bir mumya ne de altın hazineler vardı. Lahdin tamamı raflar halinde düzenlenmişti ve her rafta ince taş levhalar diziliyordu. Levhaların üzeri son derece küçük yazılarla kaplıydı. Bunlar bir mezarın değil, devasa bir bilgi arşivinin parçalarıydı. Camille levhalardan birini dikkatle eline aldı. Üzerindeki yazılar, daha önce gördükleri sembollerin çok daha gelişmiş bir biçimiydi. Nathan gülümseyerek bunun şehrin gerçek hazinesi olduğunu söyledi. Altın ya da mücevherler değil. Bilgi. Binlerce yıl boyunca korunan astronomi kayıtları, tıp bilgileri, mimari hesaplamalar ve kaybolmuş diller bu levhalara işlenmişti. Menkara'nın sırrı da tam olarak buydu. O, bu bilgiyi ele geçirmek isteyen krallardan ve istilacılardan korumak için kendi adını tarihten silmişti. İnsanlar onu unutursa, bu şehir de unutulacaktı. Adrian o an, elindeki papirüsün ilk satırlarını hatırladı. Gerçek, hala kumların altında nefes alıyor. Yazıyı gönderen kişinin ne demek istediğini artık anlamaya başlamıştı. Aradıkları şey hiçbir zaman kayıp bir firavun ya da paha biçilemez hazineler değildi. Asıl hazine, insanlığın unuttuğu bilgilerin korunduğu bu sessiz yeraltı şehriydi. Ancak Nathan'ın yüzündeki ciddi ifade, anlatacaklarının henüz bitmediğini gösteriyordu. Yaşlı arkeolog birkaç saniye sustu. Ardından gözlerini doğrudan Adrian'a çevirdi ve alçak bir sesle konuştu. Şimdi en zor kararı vermek zorundasınız. Burada gördüklerinizi dünyaya açıklayacak mısınız? Yoksa Menkara'nın yaptığı gibi bu sırrı sonsuza kadar koruyacak mısınız? Adrian, Nathan'ın sorusuna hemen cevap vermedi.
Gözlerini taş levhaların dizildiği lahdin içine çevirdi. Eğer burada bulunan bilgiler gerçekten binlerce yıl boyunca korunmuşsa, bu keşif yalnızca arkeoloji dünyasını değil, insanlık tarihine dair bütün bildiklerimizi değiştirebilirdi. Ancak aynı zamanda bu şehir duyulduğu anda dünyanın dört bir yanından define avcıları, kaçakçılar ve çıkar peşindeki insanlar da buraya akın edecekti. Tarih boyunca sayısız antik eser savaşlar ve yağmalar sırasında yok olmuştu. Adrian, böyle bir kaderin bu yeraltı şehri içinde yaşanmasını istemiyordu. Camille sessizce lahdin içindeki taş levhaları incelemeye devam etti. Bazılarında yıldız haritaları vardı. Bazılarında ise insan iskeletini ayrıntılı biçimde gösteren çizimler bulunuyordu. Hatta bir levhada, farklı bitkilerin tıbbi özelliklerini anlatan uzun metinler dikkat çekiyordu. Bunların çoğu, modern bilimin ancak son birkaç yüzyılda ulaştığı bilgileri andırıyordu. Camille şaşkınlığını gizleyemedi. Eğer bu kayıtlar doğruysa, tarihin bilinmeyen bir döneminde yaşayan insanlar, çağlarının çok ötesinde bir bilgi birikimine sahipti. Nathan ağır adımlarla salonun diğer ucuna yürüdü ve taş duvara oyulmuş büyük bir kabartmanın önünde durdu. Kabartmada gökyüzünden düşen parlak bir cisim. Ardından yükselen dev dalgalar ve insanların yeraltına sığınışı tasvir ediliyordu. Yaşlı arkeolog bunun bir efsane olmadığını söyledi. Ona göre şehirde yaşayan bilginler, büyük bir doğal felaketi önceden hesaplamış ve uygarlıklarını koruyabilmek için yerin altına çekilmişti. Amaçları dünyayı yönetmek değil, sahip oldukları bilgiyi geleceğe ulaştırmaktı. Menkara ise bu gerçeği öğrendiğinde, İnsanların henüz bu mirası koruyacak olgunluğa sahip olmadığını anlamıştı. Richard, salonun girişine doğru yürüyerek çevreyi kontrol etti. Bir süre sonra geri döndüğünde yüzündeki ifade değişmişti. Geçidin bulunduğu taraftan hafif uğultular duyulduğunu söyledi. Adrian ve Nathan birlikte koridora yöneldiler. Sesler giderek belirginleşiyordu. Birkaç dakika sonra el fenerlerinin ışığı uzaktaki taş duvarlara vurduğunda, dar tünelde hareket eden gölgeler fark edildi. Bunlar kendi ekiplerinden değildi. En az 6 ya da 7 kişi dikkatli adımlarla yeraltı şehrine doğru ilerliyordu. Nathan'ın yüzü bir anda ciddileşti. "Benden önce de burayı arayanlar vardı," dedi. "Yıllardır girişi bulmaya çalışıyorlardı. Demek sonunda izimizi takip etmeyi başarmışlar." Adrian'ın aklına kazı alanındaki gizemli ayak izleri geldi. Demek ki onları günlerdir izleyen kişi tesadüfen burada değildi. Birileri, Menkara'nın sırrını ele geçirmek için çok uzun zamandır bu şehrin peşindeydi. Richard ışığını biraz daha yaklaştırınca karşı grubun elindeki ekipmanlar seçilmeye başladı. Profesyonel kazı çantaları, modern tırmanış malzemeleri ve silah taşıyorlardı. Bu kişiler bilim insanına benzemiyordu. Nathan derin bir nefes aldı ve sessizce konuştu. "Onlar eser kaçakçısı değil, çok daha tehlikeliler. Yıllardır kayıp uygarlıkların izini süren gizli bir organizasyon için çalışıyorlar. Amaçları tarihi korumak değil, bilgiyi yalnızca kendi çıkarları için kullanmak." Adrian, elindeki taş levhalara bir kez daha baktı. Şimdi önünde yalnızca bilimsel bir keşif değil, büyük bir sorumluluk vardı. Eğer bu insanlar arşive ulaşırsa, binlerce yıl boyunca korunan bilgiler geri dönülmez şekilde kaybolabilir ya da yanlış amaçlarla kullanılabilirdi. O an Menkara'nın neden kendi adını tarihten sildirdiğini ilk kez gerçekten anladı. Bazen en büyük fedakarlık, bir gerçeği dünyaya duyurmak değil, onu doğru zaman gelene kadar sessizce korumaktı. Bu düşünce zihninden geçerken tünelden gelen ayak sesleri hızla yaklaşıyordu. Yeraltı şehrinin binlerce yıllık sessizliği sona ermek üzereydi. Adrian hızla çevresine baktı. Salonun girişine ulaşan tek koridor oldukça dardı ve aynı anda en fazla 2 kişinin yan yana geçmesine izin veriyordu. Bu durum kısa süreliğine avantaj sağlayabilirdi. Ancak karşı taraftaki grubun sayısı fazlaydı. Nathan sakinliğini koruyordu. Yıllardır bu şehirde yaşamış olmanın verdiği güvenle platformun yan tarafına yürüdü ve taş zeminde, neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük bir kabartmaya bastı. Birkaç saniye sonra salonun girişinde bulunan dev taş kapı ağır ağır kapanmaya başladı. Koridordan gelen yabancı grup bunu fark edince koşmaya başladı. Fakat kapı son anda tamamen yerine oturdu. Dışarıdan gelen öfkeli sesler taş duvarlarda yankılanıyor, ancak içeri giremiyorlardı. Nathan derin bir nefes aldıktan sonra Adrian'a döndü. "Bu kapı onları yalnızca kısa bir süre durdurabilir," dedi.
Bu şehirde bildiğim bütün geçitleri kapatsam bile sonunda bir yol bulurlar. Asıl mesele burayı savunmak değil. Buradaki bilgiyi korumak. Adrian sessizce başını salladı. Artık önlerinde iki seçenek vardı. Ya bütün levhaları alıp yüzeye çıkacaklar ve dünyanın dikkatini buraya çekeceklerdi ya da şehir yeniden unutulacak, tıpkı Menkara'nın istediği gibi kumların altında yaşamaya devam edecekti. Kamil taş levhalardan birini dikkatlice yerine bıraktı. Bilim insanı olarak içim bunların incelenmesini istiyor, dedi. Ama bunlar müzeye taşındığı gün dünyanın dört bir yanından insanlar buraya akın edecek. Birkaç yıl içinde bu şehrin tek bir taşı bile yerinde kalmayabilir. Kimse ona karşı çıkmadı. Tarih boyunca yapılan sayısız keşif, beraberinde kaçak kazıları ve eser yağmalarını da getirmişti. Burası ise şimdiye kadar bulunan hiçbir antik kentle kıyaslanamayacak kadar değerliydi. Tam o sırada taş kapının bulunduğu taraftan güçlü bir darbe sesi yükseldi. Ardından ikinci bir darbe daha geldi. Yabancı grup kapıyı patlatmaya çalışıyordu. Richard sessizce koridora yaklaştı ve küçük kamerayla kapının altındaki dar boşluktan dışarı baktı. En az 8 kişi vardı. İçlerinden biri diğerlerine emir veriyor, taş kapının zayıf noktalarını işaret ediyordu. Richard geri dönüp alçak sesle konuştu. Çok zamanımız kalmadı. Nathan platformun arkasındaki dar geçidi işaret etti. Şehrin en eski bölümüne giden son bir yol var, dedi. Orada yalnızca Menkara'nın ve benden önce buraya gelen birkaç kişinin bildiği bir mekanizma bulunuyor. Eğer onu çalıştırırsak bütün ana koridorlar çökecek. Şehir tamamen yok olmayacak ama girişler yeniden kumların altında kaybolacak. Belki yüzlerce yıl boyunca kimse burayı bulamayacak. Bu sözler salondaki herkesi sessizliğe sürükledi. Böyle bir karar, insanlık tarihinin en büyük keşfini yeniden bilinmezliğe gömmek anlamına geliyordu. Adrian gözlerini kapatarak birkaç saniye düşündü. Akademik kariyeri boyunca en büyük hayali, tarihe yön verecek bir keşif yapmaktı. Şimdi ise tam karşısında duran bu keşfi kendi elleriyle gizlemeyi düşünüyordu. Ancak aklına kazı alanına gelirken gördüğü güvenlik önlemleri, kaybolan Nathan, gizemli ayak izleri ve şehri ele geçirmek isteyen insanlar geldi. Menkara'nın binlerce yıl önce verdiği kararın nedenini artık çok daha iyi anlıyordu. Bazı bilgiler, yanlış zamanda ortaya çıktığında insanlığa faydadan çok zarar verebilirdi. Adrian sonunda kararını verdi. Yavaşça Nathan'ın yanına yürüdü ve elini uzattı. "Bu şehir yaşayacak," dedi. Ama şimdilik yalnızca sessizlik içinde. Nathan hafifçe gülümsedi. Gözlerinde yıllardır ilk kez gerçek bir umut vardı. Ardından platformun arkasındaki karanlık geçide doğru ilerledi. Ekip de sessizce onu takip etti. Arkalarında ise taş kapıya vurulan darbeler giderek şiddetleniyor. Binlerce yıllık yeraltı şehrinin sessizliği yaklaşan son çatışmayı bekliyordu. Nathan önde, diğerleri arkasında dar geçitten ilerlemeye başladı. Bu koridor, şimdiye kadar geçtikleri bütün tünellerden daha eski görünüyordu. Taş blokların yüzeyi aşınmış, bazı yerlerde tavandan ince kumlar dökülmeye başlamıştı. Yaklaşık 15 dakika boyunca hiç durmadan yürüdüler. Sonunda koridor genişledi ve karşılarına kubbeli, dairesel bir salon çıktı. Salonun tam ortasında, siyah granitten oyulmuş dev bir mekanizma bulunuyordu. Birbirine geçmiş taş halkalar, dişliler ve kanallar hala ilk günkü gibi sağlamdı. Nathan sessizce mekanizmanın yanına gitti ve elini taş halkalardan birinin üzerine koydu. "Burası şehrin kalbi," dedi. Yüzlerce yıl önce inşa edilen bu sistem yalnızca suyu değil, gizli kapıları ve koridorları da kontrol ediyor. Eğer mekanizmayı çalıştırırsak, ana geçitler kapanacak. Bazı tüneller çökecek ve yüzeye çıkan bütün yollar kumla dolacak. Şehir zarar görmeyecek, ancak onu bulmak neredeyse imkansız hale gelecek. Camille dikkatle mekanizmayı incelerken taş halkaların üzerinde küçük yazılar fark etti. Hiyeroglifler oldukça eskiydi ama okunabiliyordu. Yazıda, "Bilgi, onu koruyabilecek insanların elinde değer kazanır" cümlesi yer alıyordu. Bu sözler, şimdiye kadar yaşadıkları her olayı özetler gibiydi. Adrian derin bir nefes aldı. Menkara'nın neden tarihten silinmeyi kabul ettiğini artık tamamen anlamıştı. O, kendi adını değil, geleceği korumaya çalışmıştı. Tam o sırada uzak koridorlardan güçlü bir patlama sesi duyuldu. Taş duvarlar hafifçe sarsıldı ve tavandan ince kumlar dökülmeye başladı. Richard yüzünü buruşturdu. "Kapıyı açtılar," dedi. "Buraya geliyorlar."
Gerçekten de birkaç saniye sonra tünellerden yankılanan ayak sesleri duyulmaya başladı. Bu kez çok daha fazlaydılar. Sessizlik yerini yaklaşan tehlikenin gürültüsüne bırakmıştı. Nathan hiç vakit kaybetmeden mekanizmanın ortasındaki taş halkayı çevirmeye başladı. İlk başta halka hareket etmedi. Ardından derinlerden gelen ağır bir uğultu bütün salonu doldurdu. Birbiriyle bağlantılı dişliler yavaş yavaş dönmeye başladı. Sanki binlerce yıldır bekleyen dev bir makine yeniden hayata dönüyordu. Yer sarsılıyor, uzak koridorlardan taşların hareket ettiğini gösteren sesler yükseliyordu. Şehrin dört bir yanında gizli kapılar kapanıyor, bazı geçitler ise kendi kendine çökmeye başlıyordu. Ayak sesleri artık çok yakındı. Koridorun sonunda el fenerlerinin ışıkları görünmeye başladı. Adrian, Camille ve Richard son kez geriye baktılar. Karşı taraftaki grup tam salona girmek üzereydi. Ancak onlar ilk adımı attıkları anda mekanizmanın son halkası da yerine oturdu. Büyük bir gürültüyle salonun girişindeki dev taş blok tavandan aşağı indi ve iki grubun arasını tamamen kapattı. Dışarıdan bağırışlar ve taşlara vurulan darbeler duyuluyordu. Fakat artık hiçbirinin önemi yoktu. Şehrin savunma sistemi yeniden devreye girmişti. Nathan yorgun bir şekilde yere oturdu. Yüzünde yıllardır taşıdığı yükten kurtulmuş bir insanın huzuru vardı. Adrian ise salonun ortasında sessizce duran mekanizmaya baktı. Binlerce yıllık bilgi, bir kez daha kumların ve taşların ardında güvende kalacaktı. Belki bir gün insanlık bu mirası koruyabilecek olgunluğa ulaşacaktı. Belki de o gün hiçbir zaman gelmeyecekti. Ama bugün doğru olan karar verilmişti. Günler sonra Adrian ve ekibi, çölün kenarında küçük bir araştırma kampında gazetecilerin karşısına çıktı. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları, Menkara'nın mezarında ne bulduklarını öğrenmek istiyordu. Adrian mikrofonlara baktı, ardından sakin bir sesle konuştu. Kazı sırasında önemli mimari kalıntılar bulduklarını, ancak mezarın büyük bölümünün çöktüğünü ve araştırmaların güvenlik nedeniyle durdurulduğunu söyledi. Hiç kimse yer altındaki şehri, taş levhaları ya da Nathan Codwell'i duymadı. O gün dünyaya anlatılan hikaye, gerçeğin yalnızca küçük bir parçasıydı. Aylar sonra Adrian çalışma odasına döndüğünde, masasının çekmecesinden küçük siyah obsidyen madalyonu çıkardı. Onu yıllar boyunca saklamaya karar vermişti. Tam madalyonu yerine koyacakken arka yüzünde daha önce fark etmediği ince bir yazı gördü. Büyüteçle baktığında tek satırlık bir cümle seçebildi. Kapılar hiçbir zaman tamamen kapanmaz. Adrian pencereye doğru yürüdü. Dışarıda yağmur sessizce yağmaya devam ediyordu. Elindeki madalyona son bir kez baktı ve hafifçe gülümsedi. Çünkü biliyordu ki bazı sırlar gerçekten sonsuza kadar kaybolmaz. Onlar yalnızca doğru insanın yeniden kendilerini bulacağı günü bekler. Böylece Menkara'nın adı, tarihin sayfalarında değil, onu koruyan birkaç kişinin hafızasında yaşamaya devam etti. Ve çölün sonsuz sessizliği altında, İnsanlığın en büyük sırlarından biri bir kez daha derin uykusuna döndü.